Kayıp Ruhlar Köyü. Bir zamanlar şehrin çok uzağında ormana gizlenmiş bir köy vardı. İnsanlar buraya Kayıp Ruhlar Köyü derdi. Hiç kimse bu köyde yaşamak istemezdi. Çünkü köyün cinler tarafından ele geçirildiğine inanılıyordu. Çocuklar arasında köyle ilgili efsaneler anlatılırdı. Kimileri köyde gece bir fısıltı duyarsan dönüp bakmaman gerektiğini, kimileri ise mezarlıkta dolaşan siyah gözlü varlıkları görmenin lanet getirdiğini söylerdi. Bir gün arkadaşlarım Emre ve Ayça ile ormanda dolaşırken o köyün yakınında olduğumuzu fark ettik. Emre cesaret gösterisi yapmak için köye gitmemizi önerdi. Ayça hemen karşı çıktı ama Emre'nin cesaretine kapılarak ben de gitmeyi kabul ettim. Ayça biraz tereddüt etti ama bizi yalnız bırakmak istemediği için o da bizimle gelmeye karar verdi. Köye ulaştığımızda etraf sessizdi ama bu sessizlik insanın tüylerini diken diken eden türdendi. Eski, yıkık, dökük evler, rüzgarla sallanan tahta kapılar ve karanlık sokaklar. Her şey terk edilmiş gibiydi ama bir yandan da izleniyormuşuz gibi bir his vardı. Tam köy meydanına geldiğimizde birdenbire soğuk bir rüzgar esti. O anda bir fısıltı duyduk. "Gitmeyin." Hepimiz yerimizde dona kaldık. Emre, "Biri oyun oynuyor olmalı," dedi ve korkmamış gibi davranarak ilerlemeye devam etti. Ama o sırada eski bir kuyunun yanından bir gölge geçti. Hepimiz aynı anda gördük. Uzun, zayıf bir figürdü ve yüzü görünmüyordu. Ayça çığlık atmaya başladı ama Emre bizi sakinleştirmeye çalıştı. "Bir şey yok, sadece hayal gördük," diyerek kuyunun yanına yaklaştı. Ama tam o anda kuyudan ince, tiz bir kahkaha yükseldi. Ses o kadar garipti ki kanımız dondu. Emre panikleyip geri adım atarken ayağa kaydı ve yere düştü. Kuyunun içinden bir el uzandı gibi göründü. Ama o kadar hızlıydı ki ne olduğunu anlayamadık. Koşarak köyden uzaklaşmak istedik ama yol bir türlü bitmiyordu. Bir süre sonra kendimizi köyün dışındaki eski mezarlıkta bulduk. Taşların üzerindeki yazılar silinmiş, mezarların çoğu açıktı. Rüzgarla taşların arasından fısıltılar yükseliyordu. "Buraya ait değilsiniz." Tam kaçmaya hazırlanırken mezarlığın ortasındaki büyük bir mezarın kapağı yavaşça açılmaya başladı. İçinden siyah bir duman yükseldi ve dumanın içinden siyah gözlü bir varlık çıktı. Yüzünde hiçbir ifade yoktu ama bakışları kalbimizi sıkıştırıyordu. Ayça ağlamaya başladı. Emre ise kıpırdayamıyordu. Ben ise istemsizce geri geri yürümeye başladım. Varlık elini uzattığında bir çığlık kopardım ve gözlerimi kapattım. O an bir şey oldu. Sanki bir el omzuma dokundu ve yankılanan bir ses duyuldu. "Git ve bir daha dönme." Gözlerimi açtığımda sabah olmuştu. Mezarlık bomboştu. Yanımda Emre ve Ayça da yerde baygın haldeydi. Onları uyandırdım ve oradan hızla uzaklaştık. O günden sonra kimse o köyün adını bile anmak istemedi. Ama ben hala bazen rüyalarımda o siyah gözleri görüyorum ve her sabah uyandığımda kulağımda o fısıltıyı duyuyorum. "Git ve bir daha dönme."